Arda Güler milli takıma döndü. İrfan Can Kahveci Arda Güler hakkında neler söyledi? Real Madrid'in başkan adayları Enrique ve Perez birbiriyle tartıştı. Ve Perez Arda Güler hakkında ne söyledi? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Arda Güler milli takıma döndü ve çok seviniyoruz onu orada gördüğümüz için. Kenan Yıldız'ın da sakatlığı devam ediyor. Üzüldüğümüz taraf da bu arkadaşlar. Bakalım Kenan Yıldız ilk maçı kaçıracak diyorlar. O haberin de detaylarına geleceğiz. Real Madrid Başkanı Perez Arda Güler'le ilgili bir açıklama yaptı dostlar. O da çok önemli. İlk antrenman seansı tamamlandı. Dünya Kupası geliyoruz diye paylaştı milli takımda arkadaşlar. Arda Güler burada çok güzel bir ortam olur. Çok huzurlu bir ortam olur umarım ve Dünya Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar da gideriz inşallah. Arda Güler Zeki Çelik'le beraber düz koşu yapıyor. Sonrasında da takım antrenmanına katılıyor arkadaşlar. Yeni kramponlarıyla milli takım kampında Arda Güler. Arda Güler burada arkadaşlar. Hacı Osmanoğlu Arda Güler'e sarılıyor. Ve bu arada Arda Güler Fermin Lopez'i geçmiş durumda arkadaşlar. Bütün emeklerimiz karşılığını alıyor gibi ama kaptanlar ve La Liga sorumluları bakalım 23 yaş altındaki en iyi futbolcu Arda Güler olacak mı? Ve yılın golü de Arda Güler'in olacak mı? Oylamayı takip ediyoruz. Sonuçlarını da açıklarız. Vincenzo Montella'dan açıklamalar var dostlar. Avustralya 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. Oraya alışkınlar. Paraguay büyük milli takımlara karşı oynamaya alışık bir takım. Zorlu bir rakip. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir takıma sahip. Ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama başarı için önce bilinçli olmamız lazım diyor Montella. Temkinli konuşuyor arkadaşlar. Vincenzo Montella Dünya Kupası kadrosunu açıkladığımızda bazı futbolcularımız üzülecek. En çok fayda sağlayacak isimleri seçeceğiz diyor. Elenenler de üzülmesin abi. Oraya en iyi kadroyla gitmemiz gerekiyor. Montella, Kerem Aktürkoğlu bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapıyor ve takımı baskıya kaldırabiliyor. Ayrıca gol atabiliyor. Dünya Kupası'nı Kerem olmadan geçirmek kafamda yok. Sakatlanınca çok büyük korku yaşadık ama durumu ciddi değil diyor. Kerem'den ümitli Vincenzo Montella. Uğurcan Çakır da antrenmanda arkadaşlar. O da hazır. FIFA 2026'ya Türkiye A milli takımı eklendi ve İstiklal Marşımız da eklendi arkadaşlar. Oyuna sahip olan dostlar oynayabilir bol bol. İrfan Can Kahveci Arda Güler hakkında ve milli takımımız hakkında konuşuyor. Dünya Kupası kadrosunda olmak benim için çok önemli. Bir sene boyunca bunun için çalıştım. Bunlar bizim çocukluk hayallerimiz. Orada olmak benim için onur verici. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olur. İnşallah öyle olur. İrfan Can Kahveci'den de tabii ki de bir şeyler bekliyoruz arkadaşlar. O da etkili bir ayak aslında. Arda milli takım kampındaki etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Arda'nın milli takıma etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İrfan Can Kahveci elbette milli takıma etkisi çok büyük. Yani Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu. Milli takımdaki tüm oyuncular son derece yetenekli ve çok iyi oyuncular diyor. Ben bunu hep söylüyorum. Milli takımımızdaki mevcut atmosfer, oluşturulan ortam, oyuncuların kalitesi ve oynadıkları kulüpler bence inanılmaz bir seviyede. Gerçekten inanıyorum ki büyük şeyler başarabiliriz diyor. O da umutlu konuşuyor. Arda'nın maçında korktun mu İrfan Can Kahveci? Hayır, aslında korkmadım. Hatta keşke yapsaydı. O kadar mutlu olurdum. Şimdi Arda ilk golü attı ve o zaten ceza sahası içindeydi. Sonra Bayern Münih'e karşı ikinci golü attı. Arda'ya mesaj attım. Sanki görecekmiş gibi ve yazdım. Hadi be adamım, rekorumu kıracaksın ya da öyle bir şey yazdım diyor. Bu arada arkadaşlar İrfan Can Kahveci ne demek istiyor? İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından 3 gol atıp hat-trick yapan ilk futbolcu. Arda Güler de 2 tane gol atmıştı Bayern Münih'e karşı ceza sahası dışından. Bir tane daha dışarıdan atsaydı İrfan Can Kahveci'nin rekorunu kıracaktı. Hat-trick yapmadı ama keşke en azından onları elemiş olsalardı. Gerçekten yapmasını istiyordum. Maçtan sonra konuştuk. Dedi ki abi kıramadım ama yine de muhteşemdi. Şimdi Arda'yı orada görmek inanılmaz bir gurur kaynağı. Orada yaptıkları inanılmaz. Onunla gurur duyuyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. Can Uzun ve Aral Şimşir Dünya Kupası'na gitmeli. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, ne planlamış olursanız olun. Zaten takımın değişmez oyuncuları dışında kadrodan kesinlikle çıkarmamanız gereken 2 oyuncu var. Bu 2 genç oyuncu mutlaka Dünya Kupası'na gitmeli. Kesinlikle Can ve Aral. Arkadaşlar Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçiliyor. Can Uzun da sahte 9'u çok iyi oynar diyorum ben. Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında forma giyemeyecek arkadaşlar. Üzücü haberimiz ve büyük bir üzücü haber gerçekten. Ona çok ihtiyacımız vardı. Onun etkili çalımlarına, etkili dribliklerine ihtiyacımız vardı ama onsuz ilk maça çıkacağız. Merih Demirel'in paylaşımı. Burada Bülent Korkmaz var ve diğer oyuncular da yanında. Bülent Korkmaz da kampı ziyarete gelmiş. Böyle ziyaretler bekliyoruz. Moral olsun bizim çocuklara. A milli oyuncular cuma namazında görüntülendi. Allah kabul etsin kardeşim, beyaz çoraplar çekilmiş oturuyorlar evet. Arda Güler bir tane taraftar
taraftarla arkadaşlar, bir tane fanıyla orada. Arda Güler basın mensuplarına baklava dağıtıyor arkadaşlar. Tatlı dağıtıyorlar. Güzel görüntüler vardı. Bayramlaşma görüntüleri vardı. Mert Müldür'ün saçı da çok kötü olmuş. Lamine Yamal, Gavi bana Dünya Kupası'nda gol atan en genç İspanyol oyuncu olduğunu söyledi. Bu yüzden bir hat-trick yapmayı deneyeceğim. Eminim bu şekilde en genç İspanyol oyuncu olacağım diyor. Gavi'nin rekorunu kırmaya çalışıyor. Son dakika Como, Real Madrid'e bir kez daha Real Madrid'in yetenekli oyuncularını takip edeceklerini bildirdi. Fabregas'ın beğendiği oyuncular arasında Jesus Fortea ve Daniel Yanez de bulunuyor arkadaşlar. Böyle bir ortaklık kurulmuş iki kulüp arasında. Xabi Alonso Arda Güler'i Chelsea'ye transfer etmek istiyor arkadaşlar. Bu haber sürekli dönüyor. Bu haber gerçekleşmesini istiyorum ben. Çünkü Arda Güler biraz daha savaşsın Real Madrid'de. Baktık olmuyor. Ondan sonra bakılır. Ancelotti Neymar'ı Dünya Kupası kadrosundan çıkarabilir diyor. Sakatlığı var. 2 tane hazırlık maçında oynamayacak. Haber de L'Equipe'in haberi arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Casemiro da sinirleniyor. Her basın toplantısına geldiğimizde sadece Neymar hakkında soru soruyorsunuz. Neymar. Neymar buradaki 26 oyuncu gibi takımın önemli bir parçası. Maçlara odaklanmalıyız. Bunu 5-6 sene önce bu şekilde söyleyebilir miydin Casemiro? Tamam sakat olabilir de bir adam düştüğü zaman, aslan düştüğü zaman böyle itin çakalında maskarası oluyor arkadaşlar, işte yapacak bir şey yok. Ama Neymar da bitti tabii ki de. Son dakika Mourinho Nico Paz'ı Real Madrid'de hemen istiyor. Nico Paz'ın Como'da bir sezon daha kalmasını istemiyor arkadaşlar. Di Marzio'nun haberi bu da. Arteta Paris Saint-Germain'i çok iyi analiz ettik. Ne planlıyorlarsa planlasınlar hiç fark etmez diyor. Kendinden emin konuşuyor. Premier Lig'de şampiyon olunca erkekler. Anthony Gordon, dürüst olmam gerekirse 3 yaşından beri Barcelona'da oynamak istiyordum. Abi ben 3 yaşındaki şeylerimi hatırlamıyorum. Nasıl hatırlıyorsun? Bayağı sallamışsın ya. Başkan şunları söylüyor. Endişelenmeyin, şu anda yeterince paramız var diyorlar. 80 milyon Gordon'a verdiler. 100 küsür milyon euro da Julian Alvarez'e verecekler arkadaşlar. Kenan Yıldız, Skan Makka, Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan formaları Şampiyonlar Ligi finali öncesi yan yana arkadaşlar. Burada sergileniyor. Vinicius Junior ve Endrick Brezilya milli takım kampına katıldı. Onlar da kampa başladı arkadaşlar. Bakalım Endrick neler yapacak Dünya Kupası'nda. Vinicius Junior çok da umurumda değil benim. Saka'ya soru geliyor. Gençlere verebileceğin önemli bir tavsiye var mı diye soruluyor. Saka'da şut çekmeden gol atamazsınız. Bunu sakın unutmayın. Arda Güler, şut çek. Bol bol şut çek lütfen. Senin şutların çok güzel. Ve diğer genç oyuncular. Abi doğru söylüyor. Tamam çok basit konuşmuş ama şut çekmeden de gol olmuyor abi. Arjantin milli takım kadrosu açıklanıyor. Franco Bostantuono milli takıma çağrılmıyor arkadaşlar. Diğer oyuncular da burada kontrol edebilirsiniz. Messi var kadroda. Julian Alvarez de oynuyor arkadaşlar. Patrice Evra bir Fransız olarak Cole Palmer'ın Dünya Kupası kadrosunda olmamasına sevindim. İngiltere onsuz daha az tehlikeli bir takım diyor. Gerçekten şunu bize bari verseniz ya. Bir turnuva ne dersiniz? İngiltere milli takımına çağrılmadı Cole Palmer. Son dakika Real Madrid Joao Neves'e ilgi duyuyor. Florentino Perez onu istiyor. Son günlerde çıkan haber bu arkadaşlar. Umarım gelir. Vinicius Junior Dünya Kupası'nı kazanabilecek uluslar Arjantin'i seçeceğim. Çünkü son şampiyonlar. Özgüvenleri var ve Lionel Messi'leri var ki o her zaman farklı. Onun ne yapabileceğini asla hayal edemeyiz diyor. Vini. Evet, iki başkan adayı atışıyor arkadaşlar. Enrique Riquelme antrenörüm mü? O bir kazanan, kazandı. Sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli de öyle. Real Madrid taraftarları projemizden heyecan duyacak diyor. Ve Riquelme, Rodri Real Madrid'de oynaması gereken bir oyuncu tipi diyor. Burada seninle yollarımız ayrılıyor Riquelme. Ben bunu kabul etmiyorum. Belli ki şu anda başka bir kulüpte ve buna saygı duymamız gerekiyor ama cumartesi gününden itibaren bu konuyu konuşacağız. Ya bu muydu senin yıldız transferi dediğin? Gerçekten iğrenç bir transfer. Bu cumartesiden itibaren spor projemizi açıklamaya başlayacağız. İsimleri belirteceğiz diyor. Hocaları ve oyuncuları söyleyecekler. Florentino Perez'in Süper Ligi bir Çin masalıydı diyor ve Perez'e gönderme yapıyor. Perez'in açıklamaları da gelecek şimdi. Enrique Riquelme, Mourinho o benim adaylığımın bir parçası değil. Bay Perez'e sorun diyor. Yine Perez'e laf geliyor. Perez'in de burada açıklamaları başlıyor. Florentino Perez, bakın Real Madrid'i çok seviyorum. Öyle ki kulübe saldırdıklarını gördüğümde ortaya çıkıyorum diyor. Bu Riquelme adaylığı Real Madrid tarihinin en uğursuz dönemi olan Ramon Calderón başkanlığıyla aynı kişilerden oluşuyor diyor. Başkan tehlikenin farkında gibi. Negreira davası konusunda sonuna kadar gideceğim diyor. Ya şu konuyu artık konuşma abi. Ya senin takımın başarısız. Bırak şu şike davasını. Perez, Real Madrid'i özelleştirmek istediğimi söyleyenler kötü adamlar. Sosyoları korumak için tek yol kulübün değerini tüm üyelere aktarmaktır diyor. Enrique Riquelme sadece Real Madrid'i işini geliştirmek için kullanıyor. Hepsi bu diyor. O da Riquelme'ye ağır bir suçlamada bulunuyor. Perez, Mourinho çok iyi bir antrenör. Onu duyurayım mı? Yapamam. Henüz onunla konuşmadım diyor arkadaşlar. Ya
Perez, burada da seninle yollarımız ayrılıyor işte. Perez, insanlar Real Madrid'e dünyanın en iyilerini getireceğimi biliyor her zaman diyor. O zaman getir de görelim en iyilerini. Negreira meselesinde her şeyimi ortaya koyacağım. Bu cumartesi Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorum. Ceferin'e seçim süreci bittikten sonra son 3 yılda hazırladığımız bir raporu sunacağımızı söyleyeceğim diyor. Bu şike davası ile ilgili. Riquelme ile tartışmayacağım. O sadece kendi işine fayda sağlamak istiyor diyor. Real Madrid'i kullanıyor diyor. Kendi işini geliştirmek için diyor. Vinicius Junior hakkında soru geliyor. Umarım uzatır. O dünyanın en iyilerinden birisi diyor. Burada da yollarımız ayrılıyor seninle. Ama burada yollarımız birleşiyor başkan. O Arda Güler'i seviyor arkadaşlar. Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Arda Güler, Valverde, Tchouaméni dünyanın en iyi oyuncuları diyor. İyi bir antrenör onları inanılmaz hale getirecektir diyor. Koskoca Real Madrid başkanı, Galacticos'un kurucusu Perez, Arda Güler'e dünyanın en iyi oyuncularından birisi diyor arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.